21 Ocak Cumartesi, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Umarım güzel bir cuma geçirmişsinizdir. Evet, bugün gökyüzünde neler var? Bugün yeni ay doğacak ama gece saatlerinde doğacak 23.53'te. Gün içerisinde önemli bir kavuşumumuz var. Ay bu arada Oğlak Burcu'nda. Tam olarak 17.51-18.51 aralığında Ay Plüto ile kavuşacak Oğlak Burcu'nda. Bugün de biliyorsunuz Merkür'le kavuşmuştu. Ve bugün şöyle bir düşünün, geriye gidin. O saatlerde neler oldu, nasıl bir gelişme yaşadınız? Benzer durumlar olabilir. Çünkü Plüto ile Ay'ın kavuşması ki Oğlak Burcu'nda bazı konularda mesela daha böyle belirgin sonuçlar getirebilir ya da böyle dağılmış işte formu olmayan bazı şeyler artık onu bir kalıba, bir forma sokar. Daha böyle bir derli toplu olur o konu neyse. İşte bu da böyle bir süreç olacak. Kısa bir seyahat ama 23.53'e kadar etkileri sürecek. Çünkü 23.53'te 1 derece Kova burcunda yeni ayımız doğacak ve önümüzdeki 15 günde şimdi anlatacağım bu Kova yeni ayının etkilerini yaşayacağız hepimiz. Evet, Kova burcu hava grubu. Değişmeyen, sabit nitelikte bir burçtur ama pozitif etkileri vardır. Dolayısıyla biraz daha toplumsal konular, sosyal çevremiz, arkadaşlar, bu alandaki ilişkilerimizi, oradaki bağlarımızı güçlendireceğiz bu yeni ay ile birlikte. Çünkü Güneş de zaten bir ay burada gezerken dolayısıyla da buralardaki konuları yerli yerine oturtabiliriz. Uzun zamandan beri sosyal çevrenizi ihmal ettiyseniz ki malum hepimiz ettik. Şimdi artık buralarda biraz daha fazla göz önünde olacağımız, sosyal çevremizde daha fazla vakit geçireceğimiz bir süreci işaret ediyor. Şimdi ben önce Kova burcunun şanslı numaralarını söyleyeceğim arkadaşlar. Burada notlarım var. Öncelikle tabii ki mevsimsel olarak serin ve kış zamanlarını işaret eden bir burç kendisi ve kendimi ifadesi de biliyorum. Yani zaten bilimle ilgili her şey onlar biliyor. Mucitler, düşünürler hep bu burçlardan çıkar çünkü. Evet, sıcak ve nemli bir ifadeye sahip. Rengi arkadaşlar gece mavisi ve batıcı mavi ki özellikle bunu çok sinirli arkadaşlar şu renkleri mutlaka bence kullanmalı, işe yarayacağını düşünüyorum. Evet, uğurlu sayıları 9, 39, 49. Kova burcunun şanslı sayıları arkadaşlar. Taşını da yazmışım amatist ve yeşim taşı olarak ve sağlık astrolojisinde de kan dolaşım sistemi ve üst bacak yani baldırlarımızla da ilgili bir burç kendisi. Evet ve yeni ay 4. evde doğuyor. 4. ev her zaman önemlidir. Demek ki sosyal platformlardaki ilişkilerimiz bizim 1. derecede önem taşıyacak bizim için. Yani ailemizin de diğer sosyal platformlarda yaşadığımız konularda hep böyle gündemimizde olacak gibi düşünebilirsiniz. Bu arada terazi yükseliyor. Tabii ki ilişkilerde uyum, dengede demek ki önemli olacak. Demek ki sosyal çevremizdeki ilişkilerimiz, orada kurduğumuz bağlar, orayı yönettiğimiz alanlar biraz daha ilişkilerdeki denge unsurunu ortaya çıkarıyor. Bu arada Kova burcunu Satürn yönetir arkadaşlar ve tam yeni ay esnasında Satürn Venüs'le kavuşum aşamasında. Şimdi Satürn Venüs kavuşumları hem sosyal ilişkilerimizi hem diğer özel ilişkilerimizi bir anlamda soğutabilir. Ancak güçlü de bir yanı vardır. Satürn, Venüs bazı konulara ciddiyet, resmiyet getirebilir. Dolayısıyla ben bu yeni ayında bazı böyle bağlayıcı ve etkileri olacağını düşünüyorum. İşte evlilikler, aşk hikayeleri, çocuklar, oradaki hikayelerde bazı sonuçlar olabilir. Eğitimle ilgili olma ihtimali çok yüksek. Ve bazı ilişkilerin işte resmiyete dökülmesi ve tabii ki burada terazi ve koç aksı yükseldiği için de bence ortaklı işlerde bir takım gelişmeleri de hızlıca hayatımıza getirebilir sevgili dostlar. Evet, bu arada şunu da söyleyelim. Bu esnada tabii Mars'ımız hala İkizler Burcu'nda ve Mars'ımız zaten Şubat ayı boyunca da yine İkizler Burcu'ndaki seyahatini sürdürecek. Evet, 1 derece Kova Burcu'nda tabii önemli bir de sabit yıldızımız var. Astrolojide hemen hemen her derecenin altında bir sabit yıldız yatar arkadaşlar. 1 derecede Kova'da da Altıyer diye bir sabit yıldızımız yatıyor. Ve Jüpiter ve Mars karakterindedir. Jüpiter nedir? Şanstır. Mars da aktif olmak, enerjik olmak anlamındadır. Buradan mantıken şunu çıkartabiliriz.
ani şanslar, ani fırsatlar getirir. Zaten Alper'in de böyle bir özelliği var. Ani ama geçici servet getirir. Ama burada Mars olduğu için demek ki kontrolsüz yapılabilecek girişimler, atılacak adımlarda bir takım tehlikeli sonuçlar gelebilir. Bunlar tabii ki sabit yıldızların böyle zorlayıcı etkilerinde de kazalar gibi durumlar olabilir. Toplumsal yalnız etkileri olan kazalar olabilir ki Kova gökyüzünü, teknolojiyi, bilimi, uçakları, hava yollarını da yönettiği için demek ki gökyüzünde hareket eden yıldızlar dahil, güneş sistemi dahil, hava yolları dahil, orada manyetik alanlarda bir takım arızalar, aksaklıklar olma ihtimalinin ve dolayısıyla da özellikle tabii ki hava yollarında bunlar çok önemli teknik sorunlar doğurabilir ve burada yani beklenmeyen ani kazalar diyelim olma ihtimali var. Buradan tabii ki uçak teknisyenlerine de, o sektörde çalışan herkese, hava yollarında çalışan pilotlarımıza, şu an bizi izleyen mutlaka pilot arkadaşlarımız da olabilir. Biraz daha dikkatli. Lütfen cesaretimizi çok bu sıralar, yani özellikle bu dönemde çok risk almamakta fayda var diye biz de buradan hani bir astrolog olarak uyarmış olalım. Evet, Türkiye haritasında bakalım. Bir Türkiye haritasında nasıl etki alıyor? Bu yeni aydan arkadaşlar. Aslında ben inceledim. Türkiye haritası yeni aydan şöyle etki alıyor arkadaşlar. Yeni ay 8. evimizde doğuyor. Tabii ki bu direkt ekonomiyle ilgili. Sadece ekonomi değil, bazı sağlık sorunlarıyla da alakalı olacağını düşünüyorum ama daha çok para. Çünkü Türkiye'nin ilerletilmiş solar haritasında ben inceledim. Yine orada da yine ekonomiyle ilgili alanda gerçekleşecek bu yeni ay. Ama ben çok büyük olay şöyle böyle bir şey iddia etmiyorum. Yani zaten ekonomi ciddi bir şu anda nasıl diyeyim süreçten geçiyor. Zor bir süreçten geçiyor. Buralardaki belirgin sonuçları ben daha çok 21 Mart sonrasında göreceğimizi düşünüyorum. Ve hatta 31 Mart'ta da Koç 0 derece Koç'ta bir yeni ayımız olacak. Bu işte bizim için ülke astrolojisine baktığımızda daha doğrusu daha mühim sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Şimdi 21 Mart'ta 0 derece Koç burcundaki yeni ay hemen 4 gün sonrasında Plüto Kova burcuna geçecek. Yani o dönemde tabii ki o Plüton'un son 29 derecesi olacak. Hemen 4 gün sonra Kova burcuna geçiyor. Bugün yaşayacağımız yeni ayın etkileri, Kova burcundaki yeni ayın etkileri işte o Mart ayının sonlarından itibaren daha çok görünür ve belirgin şekilde çalışacağını düşünüyorum. Özellikle işin parasal, ekonomiyle ilgili olan aşamasında sevgili dostlar. Şimdi gelelim burçlarımıza nasıl etkiler yapıyor. Tabii ki çok şanslı burçlarımız var.